Son olarak Türk mühendisliğiyle geliştirilen milli haberleşme uydusu, TürkSat 6A'nın başarılı bir şekilde Türk uydu filolarına entegre edilmesiyle, artık dünya nüfusunun %65'e, yani 5 milyar kişiye erişen TürkSat uydularında, halen 42 derece doğu yörüngesinde görev yapan TürkSat, 3A uydusunun ömrünün sona yaklaşması nedeniyle, 2026 yılı içinde TürkSat 7A uydusu üretimi için proje çalışmaları başlatılıyor. Bunun yanında, yakın yörüngede dönmekte olan küp uydu teknolojisinde de, Türk firmaları yeni projeler, ürünler geliştirmeye devam ediyor. 10 santim kenar uzunluklu küp geometrisi şeklinde yapıldıkları için, küp uydu olarak adlandırılan yeni nesil uydular, uydu sektörü ve uzay endüstrisini daha erişilebilir ve uygun fiyatlı hale getirdi ve hızlı bir şekilde dönüştürdü. Bu videomuzun içeriğinde de, Plan S şirketi ile Türk Telekom'un, uydu tabanlı nesnelerin interneti haberleşme hizmetlerinin Türkiye'de yaygınlaştırılması ve Türk Telekom çözümleriyle entegrasyonu için stratejik bir anlaşmaya imza atması haberiyle birlikte küp uydu teknolojisini inceliyoruz. Anlaşma kapsamında Türk Telekom, Plan S'in alt firması Konekta tarafından sağlanan yakın dünya yörüngesindeki nesnelerin interneti, network hizmetini ürün portföyüne dahil ediyor. Konekta iletişim hizmetlerinin sunduğu mevcut ürün ve servislerin Türkiye pazarında satışının yanı sıra Türk Telekom ile birlikte geliştirilecek yeni terminal cihazları da pazara sunuluyor. Konekta'nın sunduğu uydu, IoT haberleşme servisleri, Türk Telekom standartlarında ürünleştirilerek uçtan uca yönetilecek. Uydu, IoT servisleri, Türk Telekom markası altında bütünleşik bir servis modeliyle sunularak tek noktadan kullanıcı deneyimi sağlanacak. Modüler tasarımları, uygun maliyetli üretimleri ve çok yönlü uygulamalarıyla küp uydular, uzay keşfi, araştırma ve iletişim için vazgeçilmez bir araç haline geldi. Teknoloji gelişmeye devam ettikçe, küp uydular insanlığın uzaya erişiminde çok daha hızlı bir dönemi başlatıyor. Küp uyduların teknik yapısı, her üç kenar uzunluğu da 10 santimetre olan bir küp geometrisi şeklinde, 1U standart birim boyutlarında. 2U, 3U veya 6U gibi daha büyük konfigürasyonlar, bu küplerin birleştirilmesiyle oluşturuluyor. Bu modüler yapı sayesinde, maliyet etkinliği ve çeşitli fırlatma araçlarıyla uyumluluk sağlanıyor. Uydunun gövdesi genellikle alüminyum alaşımları veya karbon kompozitler gibi hafif ve dayanıklı malzemelerden üretiliyor. Bu malzemeler, fırlatma sırasındaki gerilmelere dayanacak ve uzay radyasyonuna ve mikrometeoroidlere karşı koruma sağlayacak şekilde tasarlanıyor. Güneş ışığını elektrik enerjisine dönüştüren güneş panelleriyle çalışır, şarj edilebilir lityum-iyon pillerle güç depolanır, dünya çevresinde dönüş sırasında dünyanın gölgesindeyken alt sistemlerine güç sağlar. Küp uydular, yer istasyonlarıyla iletişim bağlantısı kurmak için antenler ve alıcı vericilerle donatılır. Yaygın olarak kullanılan frekans bantları UHF, VHF, S-band ve X-band. İletişim sistemleri, telemetri verisi iletimine, komut alımına ve yük verisi aktarımına olanak tanır. Yerleşik bilgisayar, küp uydularda beyin görevini yapar, verileri işler. Modern CubeSat'lar, genellikle düşük güç tüketimli mikro denetleyiciler, Raspberry Pi veya CubeSat Kit kartları gibi tek kartlı bilgisayarlar kullanır. Uzayda doğru yönelimi sağlamak için jiroskoplar, manyetometreler ve güneş sensörleri gibi sensörlerin yanı sıra reaksiyon tekerlekleri ve manyetik torklayıcılar gibi aktüatörler kullanır. Bu sistem, dünya gözlemi ve iletişim hizalamasının korunması gibi görevler için kritik öneme sahiptir. Görev hedeflerine bağlı olarak yükleri değişir ve kameralar, spektrometreler, sensörler veya deneysel cihazlar içerebilir. Küp uydular, genellikle daha büyük roketlerin üzerinde ikincil yük olarak fırlatılır. Bu ortak fırlatma, maliyetleri en aza indirir. Fırlatılmaları için genellikle SpaceX'in Falcon 9'u, Rocket Lab'ın Electron'u gibi roketler kullanılır. Genellikle 200 ile 1200 kilometre arasında değişen yüksekliklerde
alçak dünya yörüngesine yerleştirilir. Bu yörünge, düşük fırlatma maliyetleri, daha düşük iletişim gecikmesi ve dünya gözlemi için daha kolay erişim nedeniyle avantajlıdır. CubeSat uydularıyla yer istasyonları arasındaki iletişim, özel donanım ve yazılım sistemleri aracılığıyla yönetilir. Antenler, alıcı vericiler ve takip sistemleriyle donatılmış yer istasyonları, küp uydunun konumunu izler, verileri alır. Yüksek çözünürlüklü kameralar ve sensörlerle donatılmış küp uydular, çevre izleme, afet yönetimi ve şehir planlaması, ağaçlandırmaların izlenmesi ve tarımsal verimliliğin analizi, afetler sırasında internet bağlantısı ve acil durum iletişimi sağlamak için kullanılmakta. Üniversiteler ve araştırma kurumları, mikro yerçekiminde deneyler yapmak, atmosferik olayları incelemek veya uzay hava durumunu gözlemlemek, uydu tasarımı, entegrasyonu ve işletimi konusunda öğrencileri eğitmek ve yeni nesil havacılık uzay mühendislerini yetiştirmek amacıyla eğitim programlarında kullanırlar. Hükümetler gözetleme, keşif ve potansiyel tehditleri izleme amacıyla, uydu uzay şirketleri ve araştırmacılar, itki sistemleri, sensörler veya gelişmiş malzemeler gibi yeni teknolojileri uzayın zorlu ortamında test etmek için bu teknolojiyi kullanıyor. Bu videonun benzeri, uydu uzay iletişim teknolojileriyle ilgili gelişme ve haberlere ulaşabilmek için Teknoloji TV kanalımıza abone olabilirsiniz.